Herkese merhaba. Bugün Bursa'nın en ünlü köylerinden biri olan Cumalı Kızık'tayız. Bugün sadece burayı gezmek için değil, aynı zamanda UNESCO Miras Listesi'ne neden girdi, neden 700 yıldır hala ayakta, cin aralığı gerçekten anlatıldığı kadar ilginç ve bunların hepsini beraber keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Bursa'nın doğusunda Uludağ'ın eteklerinde saklanan küçük bir köy. İlk bakışta sıradan gibi görünse de burası Türkiye'nin en önemli tarihi yerleşimlerinden biri. Cumalı Kızık yaklaşık 700 yıldır ayakta kalan ve Osmanlı'nın kuruluş döneminden günümüze kadar ulaşan ender köylerden biri. Taş döşeli sokakları, cumbalı evleri ve yüzyıllardır değişmeyen dokusuyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Cumalı Kızık'ın hikayesi Anadolu'ya gelen Oğuz Türklerine kadar uzanıyor. Köyün adı Oğuzların 24 boyundan biri olan Kızık boyundan geliyor. Bölgeye yerleşen Kızık Türkleri zamanla çevrede birçok köy kurdu. Bugün hala Dere Kızık, Fidye Kızık ve Hamamlı Kızık gibi isimler bu geçmişin izlerini taşıyor. Cumalı Kızık ise çevredeki köylerin cuma namazı için toplandığı, merkez yerleşim olduğu için bu adı almış. Cumalı Kızık'ın kuruluşu Osmanlı Devleti'nin henüz küçük bir beylik olduğu yıllara denk geliyor. Osman Gazi'nin Bursa'yı kuşattığı, Orhan Gazi'nin devletin temellerini attığı dönemlerde bu köy çoktan yaşamaya başlamıştı. Yani burada yürürken aslında Osmanlı'nın doğuş yıllarına ait bir yerleşimin içinde dolaşıyoruz. Bu yönüyle Cumalı Kızık sadece bir köy değil, yaşayan bir tarih niteliğinde. Taş döşeli yolların ortasında uzanan küçük su kanalları köyün en ilginç detaylarından biri. Uludağ'dan gelen doğal kaynak suları geçmişte bu kanallar aracılığıyla köy içinde dolaştırılıyordu. Bu sistem hem temizlik hem de günlük ihtiyaçlar için kullanılıyordu. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bu altyapının izlerini bugün hala görmek mümkün. Kolay gelsin teyze. Bu dağdan mı geliyor bu su teyze? Bahçelere ha. Boşa akmaz yani. Ha çok güzel. Eşimin neyi uğrar su istiyor çocuk. Efendim? Her şey su istiyor. Öyle. Su olmadan hiçbir şey olmuyor baksana. Bak bunları suladım da ben gözümde. Ne satıyorsun? Böğürtlen mi? Al bu da al bu da. Çekebilir miyim? Sen yapayım al. Güzel. Köyün en çok merak edilen noktalarından biri ise cin aralığı olarak bilinen dar geçit. İki ev arasında kalan bu boşluk bazı yerlerde insanların geçemeyeceği kadar dar. Rivayete göre insanlar buradan yalnızca cinlerin geçebileceğine inandıkları için bu ismi vermişler. Günümüzde ise ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği yerlerden biri haline gelmiş durumda. Bir bakalım. Gerçekten anlatıldığı kadar dar mı? Evet çok dar. Yani bir ben tam tek başıma herhalde zor geçiyorum. Dünyanın en dar sanırım burası. Cumalı Kızık'ın önemi yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. 2014 yılında Bursa ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. UNESCO'nun dikkatini çeken şey yalnızca tarihi evler değil,
Osmanlı'nın erken dönem kırsal yaşamını günümüze kadar koruyabilmiş olmasıydı. Bu nedenle Cumalı Kızık dünya çapında kültürel miras olarak kabul ediliyor. Köyde bulunan evlerin büyük bölümü geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin özelliklerini taşıyor. Alt katlarda taş, üst katlarda ise ahşap kullanılmış. Bu yapı tekniği hem deprem riskini azaltıyor hem de yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getiriyordu. Dar sokaklara doğru uzanan cumbalar ise ev sahiplerine hem daha geniş bir alan sağlıyor hem de sokağı gözlemleme imkanı veriyordu. Cumalı Kızık'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de dar ve kıvrımlı sokakları. Bu sokaklar yalnızca estetik amaçla yapılmadı. Yaz aylarında gölge oluşturarak serinlik sağlıyor, kışın ise rüzgarın etkisini azaltıyordu. Ayrıca köyün doğal yapısına uyum sağlayacak şekilde inşa edildiğinden her sokak farklı bir hikaye anlatıyor. Düşünsenize, Amerika henüz keşfedilmemişti. İstanbul fethi henüz gerçekleşmemişti. Ama insanlar 700 yıldır bu sokaklarda yürüyordu. Tıpkı şu an bizim yürüdüğümüz gibi. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.